Merhaba. Homeopati Hasta Okulu'nda bugün dişler üzerinde duracağız. Dişle ilgili bir sorun hayatımızın bir döneminde hepimizin başına geliyor. İşte doğduğumuz andan itibaren süt dişlerimiz çıkıyor, çürüyor, sonra kalıcı dişlerle yer değiştiriyor, dişlerimiz çürüyor, 20 yaşımız sorun yaratıyor, dişimiz çekiliyor, diş etimizde sorun oluyor, birçok problemle karşılaşıyoruz. Bütün bu tedavi süreçlerinde homeopatiden çok fazla faydalanabileceğinizi biliyor musunuz? Benim deneyimim çok uzun yıllardır ağrıyla uğraştığım için hastalarımın hemen hemen neredeyse hepsinde dişlerindeki problemlerle ilgili müdahalelerde bulunduruyorum. Bu süreçte homeopatiyi de destek olarak kullanıyorum. Hem işlemden sonrasındaki iyileşme sürecinde çok büyük hızlanma ve katkı gözlemledim. Hem de ben hastaların hiçbirinde çok ciddi işlemler yaptırsam bile antibiyotik kullanmadım ve sorun da yaşamadım. Burada homeopatinin çok büyük desteği olduğunu biliyorum. Bu deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Önce çocuklardan başlayalım. Çocukların ilk dişlerini çıkarırkenki sıkıntılarında homeopati çok faydalıdır. Artı sonrasında çok 2-3 yaşında dişlerinde çürükleri olan, işte anesteziyle tedaviler yapılan çocuklar duyuyorum. Bunlarda da homeopati çok faydalıdır. Aslında çocuklarımızı homeopati bir destekle büyütsek bu sorunların hiçbiriyle karşılaşmayız. Biliyoruz ki bu sorunlarda küçücük yaşta bir çocuğun hala emziren, çok böyle bir şeker ve benzeri şey tüketmeyen bir çocuğun dişleri çürüyorsa miyazmatik bir süreç vardır. Şimdi bu noktalarda mesela işte ilk diş çıkarırken işte kamomillaydı, huysuzlukları, huzursuzlukları veya diğer birkaç daha kullanılan remediydi. Bunları acil olarak kendimiz de kullanabiliriz ama özellikle çocuğunuzda dişlerde, süt dişlerinde sorun varsa ve çok çürüme varsa homeopatik bir profesyonelle çalışmanızı tavsiye ederim. Eee, işte dişlerin mine ve minenin ve sağlamlaşması konusunda dokutuzlar işte kalkarya florika, kalkarya fosforika, silika çok etkilidir. Ancak bunun dışında işte bu çocuklarda da kullanılabilir bu remediler. Onun dışında mesela çok dişi çürüyenlerde kreosötüm, hatta ben hiç kullanmadım ama ben çok çocuk bakmıyorum çünkü. Ama Basilinum'un da profilaktik olarak kullanılabileceği konusundaki birçok deneyimi okudum. Bu konuda çok faydalı olabileceğinizi unutmayınız. Şimdi gelelim benim asıl deneyimlerime. Size belirttiğim gibi binlerce hastaya cerrahi uygulattım. 20 yaşı çektirdim. Çok tedavi uygulattım. Peki diş çekimiyle başlayalım. Homeopatiden en iyi nasıl faydalanabiliriz? Öncelikle ilk yıllarda eskiden ben bilmiyordum. Sonra Colin'den öğrendim. Vücuttan herhangi bir vücudun kendi yapısı uzaklaştırılacaksa, dişler özellikle çekilecekse, uzaklaştırılacaksa, öncesinde Emerald 200C kullanmak vücudun onu bırakmasını, kolayca uzaklaşmasını sağlıyor. Bunu bizzat deneyimledim ve gözlemledim. Emerald 200C vermeye başladıktan sonra yıllardır aynı cerrahla çalışıyorum. Dişleri biliyorum ama çekimlerin daha kolay olduğunu gördüm. Hastaların duyguları da, çekim sonrasındaki duyguları da daha pozitifti. Sonraki iyileşmesi için ise şimdi arnikayı hepiniz biliyorsunuz. Arnika bir dişte bir cerrahi uygulama veya diş tedavisi olacaksa olmazsa olmaz kullanacağımız bir remedi. Ee, Eskiden ilk başlarda bir sorun olmayınca homeopatik remedi verilmez düşüncesiyle çekimden sonra veriyordum. Sonra ama deneyimler, dünyadaki deneyimleri okudukça bana da mantıklı geldi. Çekim öncesi, hemen öncesi de bir arnika vermeye başladım. Faydasını gördüm mü? Gördüm. Çünkü zaten çekim sırasında o damarlar kopuyor, kanama oluyor, kesiliyor, biçiliyor, çekiliyor. Zaten olay başlıyor. Yani hemen öncesinde vermenin faydasını gördüm. Hemen öncesinde veriyorum.
Ardından hemen veriyorum. Diş hekiminin kliniğinden çıkmadan kullandırıyorum. Ardından yarım saat sonra ben yine tekrarlatıyorum. Hatta çok büyük cerrahi girişim yapıldıysa tekrar birinci saatte bir yarım saat sonra tekrarlatıyorum. Hastanın durumuna göre de kullanımını, devamındaki kullanımını planlıyorum. Yapılan işleme ve hastanın verdiği cevaba göre takip ediyorum. Akut bir hasta takibi şeklinde. Sadece arnika mı kullanıyorum? Hayır. Şimdi neler olup bitiyor onlara bakmamız gerekiyor. Birincisi oradaki dokuda bir hasarlanma oluyor. Diş etinde orada bir yara oluşuyor. Ağız içinde bu yaranın iyileşmesinde kalendulanın çok büyük rolü var. Kalendurayı homeopatik remedi olarak da kullanabiliriz ama ben daha çok ağız yıkama suyu şeklinde hazırlıyorum. Mother Tincture'dan hazırlıyorum. Belli bir suya belli bir miktar Mother Tincture koyarak hazırlıyorum. Yani tarif edilen ve önerilen 50 mililitre suya 5 mililitre tincture koymak. E, Biz Türkiye'de bunları çok kolay sağlayamadığımız için ben 50 mililitre su değil biraz daha kısıtlı suyla daha az miktarla hazırlıyorum. Hastaya küçük küçük alıp o bölgede yara olan bölgede tutmasını ağzında tutmasını bir şekilde mouthwash denilen bir orayı onunla temas ettirmesini söylüyorum. E, Ayrıca oradan sinir koparılıp çıkarılıyor. Hiperikum'un yeri var. Çünkü diş çekilirken onun orada petveyler var, sinir ağları var. Bir arada bir kere bir hiperikum veriyorum izleyen süreçte. Bazen zaten bu şeyi de açıklıyor. İşte diş çekimi yapılıyor hastanın orada garip bir ağrısı kalıyor. Onu da hiperikum kullanmak o anlamda açıklıyor. Eğer o bölgede ciddi bir kesi oluşturup ve dikiş atıldıysa Staphysagriya'nın da yeri var. Ayrıca şey olduysa bazı hastalarda olabiliyor daha önceden biliyorum. Bu uyuşturmak için enjeksiyon yapılıyor ve o batıyor orada o iğnenin batması ledumun bile bu anlamda yeri var. Bazen de kanal tedavi sonrasında da ledum kullanabiliyorum o kanal alet uca kadar inip batıcı etkisinden dolayı tam apexinde dişin uç kısmında içeride orada bir damar ve sinir paketi var. O anlamda oranın oluşturduğu travma ve oradaki etkilenme dolayısından da kullanabiliyorum lidomu. Başka ne yapıyorum? Özellikle çok gömülü 20 yaş cerrahisi olduysa, böyle büyük cerrahi olduysa, özellikle ilk günlerde bu tedaviyi takiben, üçüncü günden sonra gelişebilecek oradaki bazen doku artıkları içeride süture edilen dikiş yapılan yerin içinde bile apseleşebiliyor. O yüzden de heparsülfür 6C kullanıyorum. Sonraki günlerde tedaviye ekliyorum bunu. Bazen iyileşme için heklalavayı da ekleyebiliyorum izleyen süreçte. Hastanın ağzındaki yapılan işleme göre bakıyorum. Şimdi cerrahilerde böyle. Kanal tedavilerinde ne dersiniz? Kanal tedavilerinde cerrahiler sonrasında da herhangi bir diş tedavi dolgu bile yapılsa sonrasında özellikle eklem problemi varsa rutayı mutlaka ekliyorum. Çünkü ağız açık kalıyor. Diş çekimlerinde de aynı şey geçerli. Oradaki bağlar koparılıyor. Rutanın bağlar üzerindeki etkisini biliyoruz. Rutayı da tedaviye ekleyebiliyorum hastaların durumuna göre bakarak. Kanal tedavilerinde hiperikum ve arnika olmazsa olmaz. Onun dışında şey olarak duruma göre eğer kök apikal retreatmentsa yani daha önceden bir kanal yapılmış kökünde iltihap gelişmişse o zaman heparı ekliyorum duruma göre çok temiz bir kanal açılmadıysa, yeni sıfırdan açılmadıysa bunu ekleyebiliyorum. Genelde böyle bir apseli sorunlu dişler için ne yapabiliriz diye düşünebiliriz. Onun için de şöyle subakut ve kronik dediğimiz yani o anda çok alevli olmayan apselerde en güzel şey heparsülfür 6C. Bunun yeri tartışılmaz.
Eğer beraberinde o bölgede şişlik, sıcaklık ve şiddetli ağrıya dönüşürse semptomatik olarak rahatlatmak için belladonna kullanılabilir. Eğer akut bir enfeksiyöz bir tablo, yüzde şişlik oluşmuşsa pirojeni de ekliyorum tabloya. Bu konuda şöyle bir örnek vereyim size. 6C'yi özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim CHE Center Homeopathic Education'ın birinci sınıf öğrencilerinden bir hastam da aynı zamanda beni aradı geçenlerde. Bir şekilde heparsülfür kullanıyormuş 30C ama bu arada kanal tedavi dişin ciddi sorunlu ve o bölgede ciddi bir enfeksiyon gelişmiş ve ben ona Heparsülfür 6C'ye geçtim. Ve tabii ki sonrasında pirojen de ekledim. Şeyi söyledi, 6C'yi aldıktan hemen sonra o ağrı ve sıkıntısında ciddi bir rahatlama olduğunu söyledi. Endodontiste tabii ki bir antibiyotik önermişler. Kullanmadık antibiyotik. Kanal tedavileri ve dişteki bu tür lezyonlarda antibiyotik işlemiyor, fayda etmiyor. Hastanın sağlıklı florasını da bozuyorsunuz. Antibiyotik kullanmayınız lütfen. Hele absesi var, şeyi var diye ben hiçbir hastama antibiyotik kullandırmıyorum. Zaten bu işi iyi bilen profesyoneller de benim çalıştığım endodontist antibiyotiğin bu işe yaramadığını, işlemediğini o da biliyor ve o da aynı noktada. Şimdi bu hastadaki örnekte gördüğümüz gibi hatta bu endodontistten randevu alıp onun sayı gelinceye kadar bu protokolle gittik ve bütün yüzündeki şişlik ağrısı da rahatlamıştı. E, Hapselerde, diş enfeksiyonlarında antibiyotik yerine ne kullanıyoruz? Heparsülfür 6C. Şimdi ben birçok şeye bakıyorum ama en çok faydalandığım bu kitap. Bu kitabın Colin Lassell yazarı. Kendisi homeopat diş hekimi ve British Homeopatik Diş Hekim Association'ın birliğinin de başkanıydı, eski başkanıydı. Çok güzel. Yani sadece kendi deneyimleri değil, zaten bütün dentist, diş hekimi olan homeopatların deneyimleri birleşmiş ve ciddi bir birikimle yazılmış bir kitap. O da bu kitabında der ki 30C lütfen kullanmayın. 30C ile o enfeksiyonun drenajı konusunda sıkıntı yaşarsınız. Yani dişteki problemlerde 30C'nin yeri yoktur der. Gerçekten de ben 30C'nin yeri yokmanın ötesinde 6C'nin de çok daha efektif olduğunu gördüm. Ve elimde çok güzel hastalarımın tedavilerini düzenlerken çok güzel benim için hayatımı kolaylaştırıcı bir silah oldu ve sonrasında da enfeksiyon riski açısından da tedaviler ve işlemler sonrasında Hiper 6C'yi günde 3 kere kullanıyoruz ciddi bir durumda. Kullanmanın çok büyük artısını gördüm. Bunun dışında size anlatacağım bir notlarıma bakayım. Unutmayayım diye 20 yaş çekimi şeylerden bahsedeyim. Ben de son yıllarda yavaş yavaş eklemeye başladım. Çok faydasını görüyorum. Kalenduranın ağız yıkama, mesela Calendula hipericum'la hiperkal diye İngiltere'de ağız çalkalama suları satılıyor homeopatik olarak. Bizim ülkemizde tabii ki böyle olanaklarımız yok ama ben işte tincture'dan şey yapıyorum. Hastaya o preş olarak hazırlıyorum suya şey yaparak. Onun dışında Plantago'dan bahsetmek istiyorum. Bir de Miri var. Onun da çok şeyi var. Bir de benim elimde yok ama istedim. Saliva officinalis'ten de çok bahsediyorlar. Bunların ağız yıkama sularından. Ağızdaki o şeyi iyileşmeyi çok bütün diş eti iltihapları olsun, diş eti periodontolojik operasyonlar, kesilip biçilmeler, çekilmeler ne olursa olsun ağzın iyileşmesinde çok fazla faydası olduğu söyleniyor. Plantagon'un çok güzel etkilerini gördüm. Plantagon'dan da özellikle faydalanıyorum.
kullanıyorum. Hatta şeyi de söylemek isterim. Özellikle takma dişleri veya parsiyel protez dediğimiz yarı takma dişleri olanlarda o yapıldığında oradaki diş eti dokusuna muhakkak vuruk yapar. Orada bir lezyon yapar ve ağrı ve orayı böyle kırmızı yapar. Ayakkabının vurması gibi. İşte onlarda o bölgelere lokal uygulamak, Plantagon'u ben oralara sürdürüyorum. O kadar çabuk iyileşmeyi sağlıyor ve o kadar çok etkili oluyor ki hastaların konforu açısından ve o geçişi proteze alışıncaya ve ayarlanıncaya kadar geçişte çok çok faydaları oluyor. Hastaların ağzındaki yapılan işleme göre bu tür lokal uygulamaların da çok çok faydalı olduğunu belirtmek isterim. Şimdi bu kadar bahsetmişken elimizde üç tane remedi var. Onları özellikle vurgulamak istiyorum. Benim diş tedavilerindeki üç önemli silahım Hepar Sülfür 6C, Plantago ve Heklalava. Heklalava'dan da bahsetmeden geçilmez. Heklalava özellikle kemikte de lezyonlar oluşmuş da kemikler için de çok iyi bir remedi, bir volkanik şeyden materyalden elde ediliyor. Heklelavanın da çok başarılı şekilde kullanılabileceğini, çünkü takdir edersiniz ki çok ağzında çok ciddi problemli hastalar da bana gelebiliyor. Oradaki kemik yapının toplanması, oradaki yaraların ve kemiğin kendisini iyileştirmesinde çok faydalanabiliyorum. E, Dişlerle ilgili dişlerimizi çürütmemeye çalışalım. Ha şeyi de söyleyelim tabii ki. Mesela diş eti problemlerinde veya diş çürüklerinde stafın da rolü var. Tuyanın da rolü var. Yaygın diş eti problemleri olanlarda. Yani dişlerimiz bizim önemli bir uzvumuz. Orada bir sağlık göstergesi de, orada ciddi sorunlar yaşıyorsak burada bizim miyazmatik yapımızın da bir rolü var. Yani dişlerimizle ilgili benim dişlerim, bizim ailede herkesin dişleri erkenden çürür. Benim dişlerim de böyle değil. Kaderimize boyun eğmeyelim. Dişlerle ilgili yapılanmada homeopatik desteğin çok büyük rolü olduğunu unutmayalım. Diş tedavilerinde arnikayı mutlaka kullanalım. Diğer homeopatik profesyonel homeopatımız yoksa akut olarak kendimiz kullanmak istiyorsak, yani bir diş çekimi, bir diş şeyinde kalendula da kullanabiliriz devamında bahsettiğim gibi. Yani çok fazla bulunmuyor ama bulabilirsek, ne bileyim, takma dişi, annemizin takma dişi değişecek, edecek, Plantago'yu mutlaka unutmayalım. Hekla'nın yerini de unutmayalım ama Hepar sülfür 6C'nin ağızdaki o dişteki enfeksiyonu toplamaktaki yeri de çok büyük. 30C değil 6C, onu da unutmayalım. E, Sizlerin de homeopat olarak izleyenlerin varsa sorularını, diş tedavileriyle ilgili deneyimlerini, çünkü diş hekimi homeopatlar da biliyorum, paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü hastaların konforu için hep beraber, ben yıllar içindeki sürekli gelişiyor ve araştırıyorum, okuyorum. Özellikle diş hekimleri varsa aramızda beni dinleyen, bu kitabı edinmelerini öneririm. Çok faydalı. Ben çok faydalandım birçok şeyi buradan. Çok bir deneyim birikimi var. Diş hekimi profesyonellerin, homeopatların deneyim birikimi var. Bir sonraki derste buluşmak üzere diyorum. Faydalı bulduysanız kanalıma üye olun. Klasik bir YouTube'da paylaşım yapan herkes gibi ben de söyleyeyim. Ama gerçekten de deneyimle kullanılabilecek bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Üye olun ve arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşın. Sevgilerimle.